take a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Türkiye'den Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi motiflerden oluşan erkek çocuk hırkasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, sadece erkek çocuklar için değil, kendinize ve daha büyüklere de yapabileceğiniz bir hırka çalışması oldu. Bunu nasıl büyüteceğiz, nasıl küçük yapabiliriz? Bütün detayları videonun içerisinde mevcut. Umarım seversiniz arkadaşlarım. Evet, şimdi gelin hep birlikte bu güzel motiflerden oluşan hırkanın nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlarım. Hırkamı yaparken arkadaşlarım Alize Cotton Gold'un şu şekilde iki tane ipini kullandım. Birisi batik, birisi düz. Şimdi belki aynı yapmak isteyen olur. 279 lacivertimiz. Diğeri ise şöyle bakalım. 7938 arkadaşlarım. Bunun numarası yapmak isteyenlere için. Şimdi tığım ise 3.25 milim oldu. Onu da şöyle göstereyim. Batik ipimizle başlıyoruz. Dilediğinizle başlayabilirsiniz tabii ki. Tercih tamamen size ait. Şöyle bir halka yaptım. Büyükçe bir halka. Sonra bakın şu şekilde giriş yapıp bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra bir miktar yükseliyorum. Şöyle arkadan geçirdim. Aldım. 1 2 3 3 tane buraya ikili trabzan yapmış oldum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum buraya. Bu modelden daha önce battaniye çalışması yapmıştım. Biraz farklısı ama onlara da bakabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi sonuncu yerimizde yapıyoruz. Yani bu işlemi 4 defa tekrarlamış oluyoruz. 2 3. Evet, şimdi şu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Bunu sıkılaştırıyorum bir miktar. Ve geliyorum şu üst tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlarım. Ve alttaki bu fazla ipimi de alıyorum. Yukarıya doğru şöyle. Ve buradan giriş yapıp buraya bağlıyorum. Sonra diğer renk ipime geçiyorum. Şu şekilde aldım onu. Bir miktar bırakıyoruz tabii. Alttan yürütebiliriz onu. Şöyle tuttuk. Şimdi bakın şu ikisinin arasındaki oluşan boşluğa giriş yapıyorum. İlkini şöyle bir tane buraya sık iğne yaptım. Sonra şu şekilde arkasından alıyorum. Bir tane ikili trabzan boyutuna getiriyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Buranın altı, yani şu halkamızın içerisine giriş yapıyoruz arkadaşlarım. Bakın şöyle. Buradan çıkartıyoruz ve üçlü trabzan yapıyoruz bir tane. Sonra üzerine bir alıp hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ipimiz burada, batik ipimiz burada kalıyor. Sonra
devam ediyorum. Üzerine bir alıyorum. Bu üçlüyü tamamladım. Diğer köşeye geçiyorum. Buraya geçtim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra üzerine 2 doladım. Geliyorum, bakın şu alttaki halkamın içerisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde aldım ve çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yaptım. Yanına hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum araya. Tekrar ilk önce bir tane ikili trabzan, 2 doluyorum üzerine, aşağıya iniyorum. Bakın yuvarlağın içerisine şu şekilde aldım ve oradan bir tane üçlü trabzanımı yaptım. Sonra üzerine bir alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha şöyle ve diğer köşeye geçiyorum. Yine aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. Birinciyi yaptım, ikili trabzanımı üzerine 2 doladım. Alttaki ilk yaptığımız yere giriş yaptım. Sonra şu şekilde aldım. Sonra diğer ikili trabzanımı yapıp 2 zincir çekip devam ediyorum. Aynı şekilde köşe olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Sonuncu yere birini yapmıştık. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bu köşesinden hemen girişimi yapıyorum. Ve bu alttaki ipimi yukarıya doğru alıyorum. Şuradan şöyle bu birleşimi diğer renk ipimle yapıyorum. İp değişikliği yapacağım bu sırada. Şöyle birleştiriyorum. Sonra arkadaşlarım buradan şu şekilde alıp birinciyi yapıyoruz yine. Sonra arkadan aldım. Bir ikili trabzan boyutuna getiriyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Geliyorum, bakın bu defa şu alttaki şuradan arkadaşlar. Şu ikisinin birleşim yerinden giriş yaptım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum yanına. Sonra üzerine bir alıp bu aradaki iki köşe arasındaki yaptığımız şuradan giriş yapıyoruz. Buraya lacivert ipimiz burada kalıyor. Diğer ipimiz. Buraya şöyle bir tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra üzerine 2 aldım. Bakın şu üçlü grubun ortasındaki yerden şu şekilde belinden giriş yapıyorum ikili trabzanımın ve üçlü trabzanımı buraya yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Bir tane ikili trabzanı da hemen yanına yapıyorum. Şimdi üzerine bir aldım. Köşeye geçtim. Köşeye bir tane ikili trabzan. Sonra üzerine 2 doladım. Geliyorum, bakın şu alttaki yere buradan giriş yapıyorum şu şekilde ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra hemen yanına bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde. Sonra arkadaşlarım 2 zincir çekiyoruz ve yine bir tane ikili trabzan, bir tane hemen yanına üçlü trabzan. Bu şekilde de alabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Fark etmiyor. Şöyle üçlü trabzanımı yaptım. Bir tane daha ikili trabzanımı yanına yapıyorum. Ve ortaya geçiyorum. Bakın iki köşenin ortasındaki şu boşluktan giriş yapıyoruz. Bir tane buraya ikili trabzan. Üzerine 2 aldık. Hemen şu alttaki 3 tane olan ikili trabzanımızın ortasından bakın şöyle giriş yapıyorum. Ortadakinden. Ve üçlü trabzan yapıyorum buraya da. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum kenarına. Devam ediyorum. Bu şekilde tamamlıyorum bu sırayı arkadaşlarım. Her bir sırada bir tane böyle artışımızı yapmış oluyoruz kenarlardan. Büyümesi bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar.
Diğer renk ipimize geçiyoruz şimdi. Buradan yine bir zincirimizi çektik. Üzerine bir aldık. Hemen bu köşeden giriş yaptık. Sonra bunu aldık yukarıya. Şöyle onunla birleştirelim. Şu şekilde. Ve aynı işlemi şöyle önce bir tane buraya sık iğne. Sonra ikili trabzan gibi şöyle arkasından aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Sonra üzerine 2 doladım. Geliyorum bu boşluğa arkadaşlarım. Şöyle girişimi yapıyorum. Ve buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra bir tane yanına ikili trabzan. Bakın az önce bir taneydi. Şimdi 2 tane boşluğumuz oluştu. Şöyle göstereyim. Buradan giriş yapıyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlarım, hiçbir değişiklik yapmadan alttaki bu defa üçlü trabzan yapmıştık. Bakın şu, onun belinden giriş yaparak üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Diğerine geçiyoruz. Ve bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Her bir sıramızda gördüğünüz gibi birer tane artış yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi köşeye geçtik. Köşelerde aynı. Evet, şimdi arkadaşlarım, bakın eğer daha küçük yapacaksanız bu şekilde bırakabilirsiniz bu motifimizi. Büyütmek isterseniz de dilediğiniz büyüklüğe kadar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ben şöyle göstereyim. Benim bu motifim bir sıra daha aynı renkten gideceğim. Sadece şu en son 2 sırayı aynı renkle yaptım arkadaşlarım. Bir tek farkı o var. Başka da herhangi bir farkı yok. Şimdi bu sırada eğer bitirmek istersek örneğin tekrar lacivertle devam ediyoruz ve bu defa buralardan alarak bitiriyoruz motifimizi. Devam etmek istersek de dilediğimiz büyüklüğe geldikten sonra son 2 sırayı aynı renkle yapmak arkadaşlarım. Başkaca herhangi bir şeyi yok. Şimdi bu rengimizle de ben devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi burayı da göstereyim dedim. Yeni başlayan arkadaşlarım olabilir, onlar için. Şöyle hemen alıyorum. Yine aynı şekilde bu rengimle devam ediyorum. Bu sırayı ve bir sonraki sırayı bu rengimizle tamamlıyoruz. Şöyle aldım. Buraya geçtim. Araya. Bu ipimizi de biraz götürüp daha sonra keselim artık. Dediğim gibi büyütmeyecekseniz bu sıra son sırası oluyor batik ipimizin. Yani benim motifimin büyüklüğüne göre bu şekilde oldu arkadaşlarım. Şöyle devam edelim şimdi. Evet, bunu kesiyorum. Aynı şekilde örerek bu sırayı devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi son sıraya geldim. Son sırada yine aynı şekilde bu ipimle devam ediyorum. Bakın şöyle aldım. Şuradan yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra ikili trabzanımızı yapıyoruz ve devam ediyoruz. Ekleme sıramız arkadaşlarım, aynı zamanda bu sıramız. Şimdi eklemesini de göstereceğim sizlere. Bir de yarım motif yapacağız aynı zamanda. Bu yaka kısmında kullanmak amaçlı 2 tane olacak sadece yarım motifimiz. Tam da yapabilirsiniz ama yarım da güzel oluyor arkadaşlarım. Eğer uğraşmak istemezseniz yarım ile tam da yapabilirsiniz. Şimdi bu motifimi ben kol ucuna ekleyeceğim. Önce şöyle bir göstereyim sizlere. Kaç tane motiften yaptığımızı. Şimdi arkadaşlarım, şöyle arkada 2 motif var gördüğünüz gibi. Şurası arka kısmı, 2 motif. Böyle bu şekilde. Yanlarda bakın. Yanlarda. Önde de tabii 2 sıra motif var. 3 tane var arkadaşlar. 1, 2, 3. Tabii bunu yapacağınız kişinin boyutuna göre değiştirebilirsiniz. Bu motifleri aynı boyda yapıp aynı büyüklükte yapıp daha sonra fazlalaştırarak, yani mesela ben 2 tane kullandım. Siz 3, 4 kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi benim yapacağım çocuğumun, oğlumun boyutu bu kadar yeterli. Yani 2 motif yeterli. 3 de aşağıya doğru. Kendinize de yapabilirsiniz. Tabii illa erkek olacak diye bir şey yok. Şimdi 3 tane de bu şekilde bu uzunluğunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bunu dediğim gibi büyütme işlemini motiflerle yapabileceğiniz gibi aynı zamanda motif sayısını arttırarak da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bu iki şöyle 6 motifi birbirine ekliyoruz. Daha sonra öne yanlardaki şu yarım 2 motiflerimiz var arkadaşlarım. Bunları da bu 2 motife devam ediyoruz. Yani şöyle düşünün. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 2, 4, şöyle 6, 8, 10, 12. 12 tane motifi birleştirerek şöyle bu kısmını oluşturmuş olursunuz arkadaşlarım. Daha sonra tekrardan bakın üstüne şu arkadaki 2'yi ekleyebilirsiniz arka kısmına. Önde ise bakın şuradan göstereyim. Şurada kola giden şu yarım motifimizi, yarısını kola giden motife ekliyoruz. Yarısını da arka tarafındaki yere ekliyoruz, bakın şöyle. Ve burada bir kolu rahatlatmak amaçlı bu şekilde bir işlem yapıyoruz. Sonra burayı eklemiyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer kolda ben size göstereceğim. Bakın şurayı ekledim, bu motifimi buraya. Sonra buradakini ekliyoruz bu şekilde buraya ve şöyle oluyor. Şimdi diğer motifimizi, yaptığımız motifi buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. Üst kısmı dediğim gibi bakın şu kısmı açık kalacak
Buraya ekstradan yani fazla olarak birer sıra daha gittim ben. O yüzden orayı şimdi eklemedim. Daha sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu farz edelim ki tamamladık. Şöyle şimdi tamamladık arkadaşlar. Bu son sıramız zaten bu motifin de son sırası. Şöyle bir iki doladım üzerine. Buraya giriş yapıyorum. Yine köşemi yaptım. Sonra da bunu yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ekleme işlemine geçtik. Bu son sırası 2 sıra şeklinde lacivert ipimi kullandım arkadaşlar. Şimdi bunu buraya ekleyeceğim. Bakın bu kolumuz. Şöyle göstereyim. Evet şöyle. Bakın kol kısmı burası. Buraya ekleyeceğiz bunu. Nasıl ekleyeceğiz? Şöyle aldık. Bir tane zincirimizi çektik. Buradan giriş yapıyoruz. Bakın diğerinin köşesinden. Buradan tuttum. Kaydırarak bağladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Aynı zamanda bunun da son sırasını yapmış oluyorum. Şöyle girişimi yaptım. Sonra üzerine 2 doladım. İkincisini yapıyorum. Ve diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden arkadaşlar. Bakın bu motifimin hemen burasından aynı yerinden girişimi yapıyorum ve kaydırarak bağlıyorum. Sonra devam ediyorum. Üzerine bir aldım. Yandakine geçtim. 2 doladım. Alta indim. Bakın şuradan. Sonra bir tane ikili trabzanımı yaptım. Geliyorum. Diğerine bağlıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine bir aldım. Yana geçtim ve ikili trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve geliyorum. Burayla bağlıyorum. Devam ediyoruz. Bu şekilde ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi köşe birleşim yerine geldim. Bir tane zincirimi çektim. Diğerlerinin birleşim yeri olan bakın şuradan hemen şu şekilde girişimizi yapıyoruz ve kaydırarak bağladık. Bir zincirle tekrar devam ediyoruz. Bu defa bakın şu motifimize geçtik. Burayı tamamladık. Şuradan alıp bağladık ve devam ediyoruz.
Şimdi bu son kenarımız arkadaşlarım, şurası. Burayı da tamamlıyoruz. Ekleme işlemini tamamladık. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde ekleme işlemini tamamladık, bitirdik. Şimdi şu son kenarımızı da normal bir şekilde, yani modelimizin akışına göre devam ediyoruz ve artık kenarını birleştirme, yani şu üst taraftaki yerimize geçiyoruz. Motiflerin hepsini yapıp sonradan da ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle daha kolay oluyor yaparken eklemek. Şöyle son yerimize geldik. Oraya da yine ikili üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz ve şöyle 2 tane zincir çekip birleştiriyoruz. Evet arkadaşlarım, 2 zincirimizi çektik. Bir tane daha şöyle sabitledikten sonra kesiyoruz. Burayı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle sizlere göstereyim, bakın. Şu arkadaşlar, şurası. Şimdi bu yarım motifimizi yapacağız. Daha sonra ise burayı birleştirmeyi göstereceğim. Bir de kol ucuna şu şekilde lastik yapacağız. Ona geçelim arkadaşlarım. Şimdi yarım motifimizi yapalım. Yine batik ipimizle başlıyoruz. Yine bir halka yapıyoruz. Şöyle. İçerisine giriş yaptık. Bir tane zincirle sabitledik. Sonra bir tane şöyle ikili trabzan gibi yapıyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, sonra bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Buradan girişimi yapıyorum ve buraya bir tane, pardon, 2 tane zincir çekiyoruz bu arada ya. Şöyle bir tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlarım diğer renk ipime geçtim. Bakın şu kenardaki yerden girişimizi yapıyoruz. Şöyle aldık. Biraz şöyle tutalım. Evet. Şimdi şöyle geri alıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Bu şekilde. Sonra 2 doladım. Bakın bu boşluğa giriş yapıyorum. Şu halkamızın içerisinden giriş yapıyoruz. Ve buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Bir tane. Sonra yanına hemen bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. Yine aynı şekilde birinci ikili trabzanımızı yaptık. Üzerine 2 aldık. Buradan giriş yapıyoruz. İkinci üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Köşe oluşturmuş oluyoruz aynı zamanda. Şöyle buradan yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi üzerine bir aldım. Normal köşe yerime geldim. Yine köşemi oluşturuyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, sonra tekrar bir tane daha ikili trabzan, 2 zincir. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonra son yerimize geliyoruz ve oraya da yine bir tane ikili trabzan, aşağıya giriş yapıp bir tane üçlü trabzan, sonra bir tane ikili trabzan yapıyoruz.
Sonra 2 zincir çektik. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir çekip sabitleyelim şöyle ve diğer renk ipimize alalım şu şekilde. Bakın burası zaten arka tarafı. Şuradan girişimizi yapalım şu şekilde. Bunu da şöyle aldık. Buraya şöyle çok geniş olmasın. Sabitledik. Hemen geri döndük. Bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum arkadaşlarım. Bakın bu defa tersi olduğu için arkasından çalışacağımız için şöyle önüne geçerek buraya bir tane ikili üçlü trabzanımı yaptım. Sonra üzerine bir aldım. Aynı boşluğun içerisinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir tane ikili trabzan, 2 doladım üzerine. Bakın ön tarafını çeviriyorum. Hemen bu almam gereken yerden girişimi yapıyorum ve buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra çevirdim arkaya. İkili trabzanımı yapıyorum. Yani önden bakın sanki önden yapılmış gibi durması için bu şekilde yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldım yine. Diğerine geçiyorum. Diğer boşluğa. Şöyle birinci ikili trabzanımı yaptım. 2 tane doladım. Bakın öndeki şu üçlünün ortasından ön taraftan şu şekilde alarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra çevirdim arkayı. Şu şekilde bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. Köşede aynı işlemi uyguluyorum. Şuradan şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üçlü trabzanımı yaptım. İkiliyi yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar ikili trabzan. Şöyle hemen aldım bakın. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar ikili ve devam ediyorum. Buradan da öne geçiyoruz. Şöyle öndeki ikili trabzanımızın ortasından giriş yaptık, aldık ve tekrar bir tane daha yapıyoruz. Şimdi buraya yine aynı şekilde köşe oluşturuyoruz. Evet, geldik, bir tane zincir çektik. Şimdi bu renk ipimizle de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Az önce ne yaptıysak bakın şurayı bıraktım, bu ortasından giriş yaptım. Bunu da alıyorum bu şekilde, buradan geçirdim. Yine tersten çalışacağımız için şöyle önce bir tane ikili trabzanımızı yaptık, sonra üzerine 2 doladık. Bakın şu köşe olduğu için şöyle girişimizi yapıyoruz. İkisinin arasından ön taraftan çalışmış oluyoruz. Evet, tekrar ikili trabzanı yaptık. 2 zincir çektik. Devam ediyoruz. Şimdi önü çevirdim. Şöyle hemen şu üçlü trabzanımın ortasından giriş yaptım. Şöyle aldım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yanına ikili trabzanımı. Ve aynı şekilde burayı da tamamlıyoruz.
Evet, bunu da tamamladık. Şimdi diğer rengimizle bir sıra daha yapıyoruz. Şöyle bunu arkadan alalım arkadaşlarım ki ön taraftan güzel gözüksün. Şöyle biraz birleştirelim. Yine bakın boşluktan girişimizi yapıyoruz. Şöyle şu lacivert ipimizi de bu tarafa alalım. Şöyle giriş yaptıktan sonra yine arkadan hemen şöyle alıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yine üçlü trabzan, sonra ikili trabzan. Modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu rengimi tamamladım. Şöyle bunu artık kesiyorum. Diğer renk ipime geçtim. Şöyle arkadan hemen giriş yaptım ve alıyorum şu şekilde. Sonra yine aynı şekilde yaparak devam ediyoruz. Buraya kadar aynı şekilde devam edelim arkadaşlarım, bunu da. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın bunu sırayı da yaptıktan sonra şöyle geliyorum buraya, yine yükseliyorum. Şu şekilde girişimi yaptım. 2 tane üzerine doladım. Bu defa bakın şuradan giriş yapıp buraya bunu ekliyoruz. Sonra tekrar buradan geçtim. İkili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Sonra üzerine bir aldım. Buraya geçiyorum. Şuradan bakın hemen bunun şu ikili trabzanımız var arkadaşlarım, bu arkada. Oradan girişimizi yaptık, aldık. Birinci ikili trabzanı yaptık. Sonra ortadakine yine bakın şuna üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Sonra da tekrar ikilinin içerisinden giriş yapıp yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Üzerine bir aldık. Bakın kenardaki yerden giriş yapıyoruz. Birinci ikili trabzan, ikinciyi buradan alıyoruz. Tekrar üçüncüyü, bu ikili trabzanımızı buradan alıp devam ediyoruz. Ve diğerine geçiyoruz. Hemen şöyle köşesinden giriş yaptım yine. Şimdi bundan alacağız. Şu ortadakinden alalım ki yani o kenarda aslında ama modelin akışından dolayı ortaya geçmiş gibi duruyor. Şuradan alalım hemen üçlü trabzanımızın içerisinden, belinden. Sonra tekrar ikili trabzanımızı yine buraya yapalım. Evet, şimdi orta kısmına geldik. Bakın buradan girişimizi yapıyoruz. Sonra üzerine 2 aldık. Buradan girişimizi yapıyoruz. Tekrar buradan giriş yapıyoruz. Ve bakın şöyle oluyor. Şimdi bu üzerine bir aldım. Buradan devam edeceğim. Bakın şuradan hemen yanındaki yerden fazla ipimi de aldım şöyle. Birinciyi bu şekilde, üçlü trabzanımızı şöyle bu şekilde, ikili trabzanımızı tekrar birinciyi aldığımız yerden alıp
Devam ediyoruz. Şimdi buraya geçtik. Bakın 3 tane vardı burada. Yine şu kenardaki yerden girişimizi yapıyoruz. İkinci üçlünün belinden alıyoruz. Üçüncüyü yani ikinci ikili trabzanımızda buradan tekrar alıp yapıp devam ediyoruz. Şimdi bu rengimizi tamamladık. Bu rengi geçtik. Evet, şimdi buna son yerimize geldik. Şöyle aldım. Üzerine 2 aldım. Şimdi bunu arkadaşlarım bu köşedeki yakadaki buraya ekleme yapacağız. Bunu yaptıktan sonra şöyle çevirelim. Evet, şuraya geçtim. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Bir zincirimi çektim. Geliyorum bakın. Şu yakanın şu köşesinden alıyorum. Şöyle girişimi yaptım. Pardon, şurası. Sonra bir tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Köşe olduğu için yine aynı yere şu şekilde bir tane daha yaptım yerimden ve devam ediyorum. Hemen bakın şuradaki yerden alarak sayıları aynı zaten ekleyerek devam ediyoruz. Köşeye geldim. Köşeyi de aynı şekilde birleştiriyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Geliyorum bakın bu motiflerimin birleşim yerinden şöyle giriş yaparak birleştirdim. Bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. Bunu da buraya kadar devam edip ekliyoruz arkadaşlar. Son köşe yerine geldim arkadaşlar. Yine köşemi aynı şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Bakın sadece buraya ekliyorum. Yani buraya ekleme yapmıyorum şu anda. Şöyle kaydırarak bağladım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Evet, son yere gelmiş oldum. Buraya yapmıştık zaten. Hemen şöyle karşısından giriş yapıp bağlıyorum. Evet, bakın şöyle buraya eklemiş olduk arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Şimdi ise buradan düz olması için hemen ipimi kesiyorum. Kol kısmından başlayacağım. Düz örmek istiyorum çünkü.
Şuradan girişimi yaptım. Şöyle biraz ip bıraktım. Bağlıyorum önce. Sonra yükseldim. 2 doladım. Yine köşeden bakın şöyle girişimizi yapıyoruz ve ilk yerimizi oluşturuyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Fazla iplerimizi de alalım şöyle. Yan tarafa geçiyoruz. Araya. Buraya yapıyoruz aynı şekilde. Bir ikili trabzan, bir üçlü trabzan, bir ikili trabzan daha devam ediyoruz. Bu sadece biraz daha motif büyüsün, kol biraz daha rahat etsin diye yapmış olduğum bir işlem arkadaşlar. Evet, bakın şimdi köşe yerine geldik. Yine buraya bir tane yaptık. Sonra üzerine bir aldık. Aşağıdan köşeden normal bir şekilde girişimizi yaptık. Şöyle bir tanesini buraya tamamladık. Sonra diğerini de bakın şuradaki diğer motifin köşesinden aynı işlemi yapıyoruz. Böyle kasmıyor. Daha düzgün duruyor arkadaşlar. Sonra buradan yine devam ediyoruz. Şimdi bunu da buraya kadar devam edelim arkadaşlarım. Aynı şekilde yaparak şu uç kısmına gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlarım, bakın buraya kadar geldim. Şu köşedeki normal artışımı yaptıktan sonra şimdi burada üzerine bir aldım. Geçiyorum diğer tarafa arkadaşlar, şuraya. Kolumuzun arka kısmı olmuş oluyor burası. Şimdi buradan bakın köşenin yanındaki yerden bunu bağladıktan sonra şöyle üzerine bir aldım. Hemen şuradan girişimi yapıyorum. Tam karşılık gelen yeri burası olduğu için onu bağlamış oldum yani. Şöyle bunu yaptık. Şimdi bakın şuradan giriş yapıyoruz. Aradan yine ekleme işlemini yapıyoruz. Şöyle. Sonra üzerine bir aldık. Bu köşeye geldik. Buradan girişimizi yaptık. Sonra diğer köşenin bakın şuradan giriş yapıyoruz. Birinciyi yaptık. İkinci köşenin hemen şu şekilde giriş yaparak alttan alıp yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı, sonra ikili trabzanımızı yapıyoruz. Diğer parçamızın karşılık gelen yerinden giriş yapıp kaydırarak ekliyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Yana geçtik. Şu ipimizi de alalım şöyle. Üzerine bir alıp yana geçiyoruz ve oraya da yine aynı şekilde modelimizi yaptıktan sonra gelip burayla birleştiriyoruz. Evet arkadaşlarım, son yeri de yaptıktan sonra geliyorum burayla birleştiriyorum şu şekilde. Sonra çeviriyorum. Kol ucunu arkadaşlarım ben şöyle lastik uyguladım.
Şimdi bunu bu kola da uygulayacağız. Kol ucunda yaparken lastiğimi biraz daraltma yaptım arkadaşlarım. Atladım, yani atlayarak daralttım ve küçülttüm. Şöyle çok geniş olmasını istemediğim için. Şimdi bunu daraltma işlemini önlerde ve altlarda uygulamayacağız arkadaşlarım. Uygulamayacağım yani ben. Siz dilerseniz bunun alt kısmını, yani şu kısmını arkadaşlarım lastik yaparken yine biraz daraltabilirsiniz. Yani tamamen sizin de tercihinize bağlı olarak ben mesela böyle bırakacağım. Yani aynı boyutta yapıp kenarlarını düz bir şekilde azaltma yapmadan bir lastik çalışması yapacağım. Çok böyle fazla da yapmayacağım. Çünkü bu yeterli benim için. Şöyle birkaç sıra, yani 3 sıra 4 sıra, artık keyfinize göre onu ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi burayı nasıl yapacağız derseniz, şimdi ekledik geldik, buradayız zaten gördüğünüz gibi. Hemen şöyle atlayarak ilmek alacağız arkadaşlar. Şimdi şu birinci ilmeğimizi şu şekilde bir alalım. İkinci ilmeğime bakın. Burayı atlıyorum. Şuradan hemen şöyle alıyorum. Sonra bunu atlıyorum. Şuranın hemen şurasından giriş yapıyorum. Diğerinde 12 tane yer yapmışım. Yine bunda da aynı şeyi yapmak istiyorum. Şöyle aldım. Hemen şuradan alıyorum. 24 ilmek kalmış yani toplamda. 12 tane bu düzlerden, 12 tane terslerden olmak üzere arkadaşlar. Şöyle ikincisini yaptık. Bu şekilde alıp bakın şunları atlıyoruz mesela. Şöyle alıp devam edebiliriz. Evet, bir tane atlayalım. Direkt buraya geçelim. Bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın son yere geldim. Ben saydım, 24 tane yerim oldu. Şöyle hemen bunu da üstten alıyorum ve buradan girişimi yapıyorum. Bu şekilde. Sonra aynı şekilde modeli devam ettiriyorum. Şöyle yükseldim biraz. Üzerine bir aldım. Burayı şöyle düzden örüyorum. Sonra üzerine bir aldım. Burayı tersten örüyorum. Bir düz bir ters şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan aldık. Düz ördük. Sonra bunu bakın ters, zaten tersten örüyoruz. Bu ilk sırada belli olmuyor. Dediğim gibi önlerde ve alt kısmında ben herhangi bir daraltma yapmayacağım için direkt arkadaşlarım şöyle her bir yerimizden bir tane alıp sadece araları kalmış olacak. Bakın şöyle göstereyim birazcık size. Şuradan aldım. Bu kenardaki yerim. Bunu örneğin tersten aldım. Bunu düzden. Bir ters bir düz, bakın şöyle devam edeceğiz. Üstten aldık, alttan aldık. Evet. Burayı bu şekilde. Yani hiçbir azaltma yapmadan, atlama yapmadan devam edelim ve tamamlamış olalım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, bakın kenarlarını çevirdim şu şekilde. Bu da geldi, bakın yaramaz. Düğmelerini de diktikten sonra hırkamız kullanıma hazır hale geldi. Toplam 300 gram civarında lacivert ip,
150 gram civarında ise batik ip kullandım arkadaşlarım. 6-7 yaş için uygun bir hırka haline geldi. Böyle tabi elden ele değişir arkadaşlarım. Kullanacağınız ip de değişir. Motiflerin büyüklüklerine göre de değişir. Evet, şöyle 6-7 yaş, çocuğun büyüklüğüne göre de değişir. Yani bunları göz önünde bulundurursanız iyi olur sizin için. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.